Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, fark yaratanlara son kez hoş geldiniz. Son kez diyorum, bu sezon son kez hoş geldiniz. Haftalardır sizlere Türkiye'deki fark yaratanların, kahramanların, iyi insanların hikayelerini anlatıyoruz. Bu insanları Anadolu'nun dört bir tarafında aradık. Sabancı Vakfı'yla özellikle bu program için oluşturulan bir jüriyle hepsini tek tek seçtik. Bu insanları sizler buldunuz. Sizler önerdiniz bizlere. Fark yaratanların kim olduğunu sizler anlattınız. Ve her birinin hikayesinden ilham aldınız. Amacımız sadece bu insanları sizlere anlatmak, tanıştırmak değildi. Bir parça bu insanların yaptıklarıyla sizleri barıştırmaktı, göstermekti. Çokça sizlere ilham vermekti. Türkiye'de iyi şeyler de oluyor dedirtmekti. Fark yaratanlarda bu sezon bunu CNN Türk'le yaptığımıza inanıyoruz. Sabancı Vakfı'nın katkısı olmasa elbette olacak iş değildi. Ama onların katkıları, bu programın özel jürisinin bıkmadan, usanmadan, her seferinde coşkuyla ve titizlikle seçtiği insanlarla sizlere bir Türkiye hikayesi anlattık. Bu ülkede iyi şeyler de oluyor demeye çalıştık. Umarız başarmışızdır. Bu programda bu sezon en azından 30'a yakın ismi sizlerle tanıştırdık. İnanın daha yüzlerce isim var. Bu ülkede iyi şeyler de oluyor. Bu program bize umut veren bir program oldu. Hayat veren bir program oldu. Umarız siz de bütün bunları en az bizim kadar yaşamışsınızdır. En az bizim kadar bu coşkuyu paylaşmışsınızdır. Bu son Fark Yaratanlar programında ilk olarak ben gönüllü olarak bize destek veren Sabancı Vakfı ile çalıştığımız bu programın jürisine teşekkür etmek istiyorum. İnanın yüzlerce başvuruyu tek tek değerlendirdiler. Her ay toplandık ve bu programa katılacak isimleri onlarla beraber belirledik. Hepsine buradan bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Ve gelelim bu haftanın fark yaratanına. Biz Fark Yaratanlar programında çoğu zaman size tek kişilik dev orduları, dev isimleri anlatıyoruz. Sıradan isimler aslında, aranızdaki isimler ama yaptıkları işlerle gerçekten önemli işlerin altına imza atan isimler bunlar. Bugünse büyük bir organizmanın başındaki muzaffer bir komutanı tanıtacağız sizlere. Şengül Akçar adını biz program olarak gündeme getirdiğimizde programın değerlendirme jürisinde AÇEV'in başında olan, kurucusu olan Ayşen Özyiğin dedi ki Şengül'ü sakın atlamayın. Türkiye'de Türk insanına, özellikle Türk kadınına inanılmaz önemli işler yapan, altında imzası olan bir isim Şengül Hanım. Biz de Ayşen Özyiğin'in dediklerine kulak verdik ve Şengül Akçar'ın hikayesini hazırladık sizler için. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nı bilmiyorum duymuş muydunuz? Duymadıysanız da ilk kez duyacaksınız. Duyunca da eminim bizim gibi hayran olacaksınız. Bu ülkede kadın olmak zor diyor. Sadece konuşmakla bir şeyler olmayacağını da biliyor. Ağzından çıkacak kelimeleri özenle seçmeye çalışıyor. Etrafındakiler ve o 25 yıldır çok çalıştı, çok yoruldu. Yüzlerinde bıkmadan, usanmadan çalıştıkları yılların izlerinin olması biraz da bundan. Yorulmak kelimesini lügatlarından çıkartalı da çok olmuş. Söyleyecek sözleri ve daha yapacak birçok projeleri var.
Şengül Akçar, inşaat mühendisliğinden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde kamu yönetimi alanında master programına başladı. Master programına devam ederken araştırma konusu olarak Türkiye'de okul öncesi eğitimi seçti. Bu araştırmadan sonra 0-7 yaş arası çocukların okul öncesi eğitimde yeteri kadar faydalanmadıklarını gördü. Bir yandan da yoksul kadınların bu çalışmalara dahil edilmesi gerektiğini fark etti. Şengül Akçar, eğitimin aileden başlayan bir süreç olduğunu da göz önüne alarak çevresinden aldığı borçlarla bir vakıf kurdu. Bir yandan kendi hayatını kurmaya çalışıyor, diğer yandan da başkalarının hayatlarını kurması için nasıl yardım edeceğini düşünmeye başlıyordu. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı 1986 yılında köylerde ve mahallelerdeki kadınların sosyal durumlarını iyileştirmek için bir grup arkadaş tarafından kuruldu. Bu vakıf kurulurken iki temel noktaya kendine odaklamıştı. Birincisi, asla kar amacı gütmeyeceklerdi. İkincisi ise kadınların ekonomik ve sosyal gelişmelerine yardım etmek için onlara yol göstereceklerdi. Kar amacı gütmeden, sürekli destek aldıkları bir kurum olmadan 25 yıldır kendi ayakları üzerine durmaya çalışıyor Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı. Vakfın işte ilk başlangıcı veya işte ilk tohumları diyelim 1982'de atıldı benim açımdan. O da şöyle, işte Boğaziçi, o dönemde Boğaziçi Üniversitesi'nde master yapıyordum ben, kamu yönetimi master'ı. Küçük bir ödev hazırlamam gerekiyordu. O da işte şeyi seçtim ben, İstanbul'da okul öncesi eğitim. İnsanlar ne kadar ulaşabiliyor, ne kadar var, çocukların yüzde kaçı ulaşıyor filan diye. Orada da Güngören'de bir saha çalışması yaptım. Yani rakamlara baktığınızda çok düşük. O vakitler %3 filandı okul öncesi eğitimde yararlanan çocuk sayısı. Biraz da yoksullar bundan ne kadar yararlanıyor bile veya işte yoksullar niye yararlanamıyor, biraz oraya bakmak istedim. Türkiye'de bakıldığında hani özellikle kadınlar ve yoksul kadınlar açısından veya yoksulluğa bakışta öyle bir bakış var. İşte yoksullar bu durumu kendileri hak ederler, işte cahildirler, beceriksiz, böyle bir bakış açısı var. Halbuki hayatın kendisine baktığımızda, bu söylemlerin dışında baktığımızda biraz bizler için de, yani durumu iyi olanlar için de, hayatı bir arada tutan, mahalleyi, toplumu bir arada tutanlar, aileyi bir arada tutanlar bu kadınlar. Ve ciddi bir güçleri var ama politikalara veya işte programlar hep bu kadınların eksikliği üzerine bina edilir veya zayıflığı üzerine bina edilir. Halbuki güçleri var, hayat dönüştürme güçleri var. O çok açık toplumda. Ben biraz bunu öne çıkarmak, yani bunun her görünür hale gelmesini ne destek vermek istedim. Yoksul kadınlar deyince o halen geçerli olan bir şey var. Türkiye'de herkes birilerinin adına konuşur. Yani yoksul kadınların adına da başkaları, genel bir kadın şeyi içinde onun adına da başkaları konuşuyor. Ben kadınların bu işte çok temel, somut ihtiyaçları, yoksul kadınların taleplerini biraz öne çıkararak kadınların onun etrafında örgütlenebilirler. Daha doğrusu kendi seslerini onlara iade etmek gibi bir şeye girişmiş oldum. İşte bunun için de bir şey gerekiyordu. Yani önce kadınlara okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma, yoksul kadınlara çalışmak falan ve bir de kurum gerekiyordu. Onu da o vakitler derneklere çok iyi gözle bakılmıyordu. Yani daha doğrusu daha riskli falan gibi bulunuyordu. İşte vakıf olsun dedik. Esasında bu Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Türkiye'nin vakıf olarak örgütlenmiş ilk kadın kuruluşu da. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, kadınların ekonomik olarak güçlenmeleri için kendi içlerinde birçok birim oluşturdu. Bunlar içinde en önemlisi 2002 yılında kurulmuş olan Maya Kredi İşletmesi. Bu işletmede küçük çapta iş yapan kadınlara bir nevi borç para veriliyor. Böylece hem işletmelerini büyütmeleri hedefleniyor, hem de daha sağlam adımlarla mücadele etmeleri sağlanıyor. Biz İstanbul, İzmit, Adapazarı bu bölgelerde her türlü iş yapan kadına, dar gelirli kadına kredi imkanı sunuyoruz. İşlerini geliştirmeleri için, yaşama katılmaları için, ayakları üzerinde durabilmeleri için. İki türlü kredimiz var. Bir bireysel kredi, bir grup kredisi. Tabii yapılan işe göre değerlendiriyoruz. Yani limitlerimiz mikro kredi düzeyinde olduğu için kadınların yaptığı işe göre kredi çıkartıyoruz. Her türlü iş, yani pazarda
tezgah açan kadın, işte evinde bir şeyler üretip satan ya da alıp satan, takıdır vesaire, yani her türlü el emeğiyle geçimini sağlamaya çalışan kadınlara destek oluyoruz. KEDEV'e bağlı olarak çalışan Maya işletmesi bugüne kadar 8.500'e yakın kadına yaklaşık 8 milyon lira borç para verdi. Onların daha güçlü bir işletme olarak çalışması, toplumda her konuda bir adım geriden gelmek zorunda kalan kadınlara yeni bir alan açtı. Kimi semt pazarlarında, sokak tezgahlarındaki ürünlerini daha sağlıklı bir biçimde pazarlaması için çalışmaya başladılar. Bugün KEDEV'e bağlı yurt çapında birçok işletme var. Anaokullarından sabun işletmelerine, hediyelik kutu atölyesinden semt pazarlarındaki tezgahlara kadar birçok farklı iş kolunda faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ben oyun odası diye hiçbir şey duymamıştım. KEDEV'den duymuştum. Ve hemen çalışmaya başladık. 2004'te burayı kurduk. Kendi mahallemizde böyle bir şey olması daha iyi. Çünkü biz dar gelirli insanlarız. Özel okullar çocuklarımıza veremiyoruz. Ben özel okulda da çalıştığım için onu da biliyordum. Ya bu çok önemliydi. Bizim kendi hedefimiz evden hiç çıkmayan kadındı. Hiçbir yere ulaşmayan kadındır. Yoldan bilmeyen kadındı. Türkçesi olmayan kadındı. Mesela kadın hiç çıkmayan kadın çocuğunu yukarı bıraktığı zaman bunlar aşağıda ne yapıyor? Gelip bizim bu ahamımızı gördüler mi? Gitmiyorlar. Onlar da bize tabi oluyorlar. Ondan dolayı eğitimlere de katılıyorlar. Yani kadının hayatını ne kadar kolaylaştırdıysak veyahut da kendi hayatımızı ne kadar kolaylaştırdık. Önemli olan budur. Ona da inanıyorum ki kolaylaştırdığımıza da inanıyoruz. Çünkü bizler hep göç insanlarız. Çok büyük sıkıntılar çektik buralarda. Yani evde çıkmazken o hani memleketten gelmiş küçük bir yerden kimseyi tanımıyorsun, kimseyi bilmiyorsun, kimseyle konuşamıyorsun, kadınsın. Her şeyin ayıplanır gibi görünüyorsun ama biz burada onu açtık, işte birbirimize açılmaya başladık. Yine kendi köylerimizdeki gibi sohbetlerimize başladık, o özgüvenimizi kazandık. Yoksulluk kadınları ulaşıyoruz. Belediyemizi bu yoksul kadınların evlerde hiç çıkmayanları tespit ediyoruz. Engelli çocuklarımızı, bunları hep yani olduğu gibi bulup belediyemize, kaymakamımıza iletiyoruz bunları. Ayrıca bir de bilgisayar kursu aldık ve benim için çok önemli gerçekten. Mesela çocuğuma dediğim zaman bilgisayarda şuraya gir, aman anne bıktım senden, ne yapacaksın sen bilgisayarı dediği zaman öyle bir zoruma gidiyordu ki kenara çekilip oturuyordum. Ama bu eğitim benim için o kadar iyi oldu ki ben kendim de mesela modelci olduğum halde şimdi istediğim bu eğitime gidip geldikten sonra kendimi sanki yeni doğmuş gibi hissettim. Gerçekten istediğim şeye girebiliyorum bilgisayarda, istediğim modeli çıkarabiliyorum. Karşımdaki girişimci kadınlarla konuşabiliyorum, derdimi anlatabiliyorum. Onlar bana iş konusunda, ben tabii derdimi anlatınca onlar bana geri dönünce o kadar bir memnun oluyoruz ki anlatamam yani. Bir çocuk gibi seviniyor insan. Yani bu bizim için çok büyük bir şeydi. Dışarıda da yine aynı bilgisayar bilmeyen bayanlarımızı çok yönlendirdik. Buradaki arkadaşlarımız aynı geliyorlar. Burada da bilgisayar eğitimi alıyorlar. Ee, 2005 yılının Aralık ayında eğitim programı tamamlandıktan sonra biz 7 arkadaş kurucu üyesi olarak, ben de kurucu üyelerinin içindeyim, kooperatif kurmaya karar verdik. KEDEV'in desteğiyle kooperatifimizi kurduk. Kooperatifi kuran arkadaşlarımızın hepsi ev hanımıydı. Daha önce hiçbir yerde çalışmamış ya da bir iki sene çalışmış olan bayan arkadaşlarımız vardı. Burada kutu yapmayı çok seviyoruz. Yaptığımız ürünlerden evimize maddi bir desteğimiz oluyor. Hem sonuçta bir evde durup kapı komşu gezme olayı olmuyor. Buraya gelmeyi çok seviyoruz biz. Gelen arkadaşlarımızın hepsi çok memnun. Değişik aktiviteler oluyor. Biz burada sağlık konusunda eğitim programları da yapıyoruz. Bilgisayar konusunda eğitimler verdik. İşte liderlik, iletişim konusunda KEDEV'in desteğiyle farklı konularda eğitim programları yaptık, onları verdik. Bu bulunduğumuz, kooperatifimizin bulunduğu mekan Beyoğlu Belediyesi'ne ait olan bir yer. Her zaman ihtiyaçlarımızı gidip kendileriyle görüşüyoruz, desteklerini alıyoruz. 12 ili kapsayan onlarca işletme Kadın Emeğin Değerlendirme Vakfı'na bağlı olarak hayatlarına devam ediyor. KEDEV, kadınlara sadece kredi desteğiyle sunmuyor.
İstanbul'da birkaç noktada Nahıl adı verilen dükkanlarda kadınların el emeği, göz nuru ürünleri de satışa sunuluyor. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı profesyonel çalışanları yüzlerce gönüllüsüyle birlikte bir kadınlar ordusu görünümünde. Başlarındaysa alçak gönüllü bir lider var. Şengül Akçar ve arkadaşları onlarca ilde 20 binden fazla kadının hayatına dokunuyorlar. Ama Şengül Akçar'a bakarsanız hayır. Onlar Şengül Akçar'ın hayatına dokunuyor. Şimdi maddi yoksulluk önemlidir ama yoksulluğun daha önemli bir şeysi sosyal dışlanmışlık. Bence bu çok daha fazla önemli. Özellikle kadınlar açısından daha önemli. Bu şu demek, yani toplumda değer görmemek, insan yerine koymamak, bir birey olarak kabul görmemek. Asıl o kısmına bence biraz daha fazla, kendi adıma o kısmı beni daha fazla ilgilendiriyor. Bayıldığım bir tarif tanım değil, işte binlerce kadın hayatını değiştirdim falan gibi. Tam tersine o dokunduğumuz binlerce kadın doğrusu benim hayatımı değiştirdi diyebilirim. Çünkü çok farklı bakmaya başlıyorsunuz artık. Değişiklik şu, dediğim gibi başına hani böyle bir itirazla falan bu işlere giriyor insanlar. Yoksa durup proje gibi hadi şunu yapayım. Arkasından da işte ileride 20 sene sonra beni ne farklılık yaratanlar diye çağırırlar diye başlamıyor insan böyle şeyleri. Ama fark ettiğim şey şu, hani eğer bunu yapmasam, böyle yaşamasam, bu benim için bir hayat değil. Bana iş falan gibi gelmiyor bu. Onun için dokunduğumuz şimdiye kadar eğer binlerce kadın varsa ki hani şey olarak, rakam olarak 20 binden fazla kadınla vakıftan şu veya bu şekilde yararlanmış. Ama o şeye baktığımızda hani bir kere çok büyük bir, yani onların hayat zenginliği bana da bulaşıyor. Ben zenginleşmiş oluyorum. Bir de hani böyle değil de başka türlü yaşasaydım ne olurdu? Esasında biraz tersinden de bakmak lazım. İnsan ne bileyim, yani mutluluk dediğiniz nedir? Hani anlık durumlar filan. Yani onun da sonu yok. Tüketmenin sonu yok. Zevk almanın sonu yok. Onu alırsınız, tekrar başka bir şey istersiniz. Onu yaparsınız, başka bir şey. Bunların hiçbirinin sonu yok. Yani o içinizdeki boşluğu asla dolduramazsınız hayatta. Sürekli o boşluğu bir şey yaparsınız, gene bir boşluk vardır. Öyle gider. Ama şeye baktığınızda hani benim kazancım de böyle, hani sürekli bir boşluk hisseden bir orta sınıf hayatı, kaybettiğim şey o. Ona da memnuniyetle çok mutluyum onun yerine. Şengül Akçar mesleğiyle ilgisi olmadığı halde bir fikirden, bir hayalden yola çıktı. Okul öncesi eğitimle başladıkları bu uzun sürece kadınları da dahil etti. Binlerce kadının iş kurmasını, işlerini büyütmesini sağladı. Hem kadınların hayatlarında hem de çocukların geleceklerinde koskocaman bir fark yarattı. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı bize şunu gösteriyor. Bu tür işlerde, yani böylesine büyük organizmalarda bir, süreklilik çok önemli. 2, emek çok önemli. 3, planlama çok önemli. Ve Şengül Akçar bunların üçünü de hayata geçiren önemli bir isimdi. Bugün sizlere gerçek bir kahramanı, bir muzaffer bir komutanı anlattık sivil toplum kuruluşları arasında. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından bu programa başka isimleri nasıl önereceğinizi anlatarak programı bitireceğim. Sevgili seyirciler, işte bir Fark Yaratanlar programının bir sezonun daha sonuna geldik. 30 küsür haftadır karşınıza Türkiye'nin dört bir tarafında fark yaratan insanlarımızın hikayelerini getirdik. Sabancı Vakfı böyle bir projeyi yapmasaydı kuşkusuz biz de bu insanların hikayelerini sizlere anlatamayacaktık. Başta Güler Sabancı'ya, Sayın Güler Sabancı'ya huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Eğer o bu projeye inanmasaydı belki biz de bu isimleri tek tek karşınıza çıkartamayacaktık. Bir diğer teşekkürü bu projede yer alan 30 küsur haftadır tek tek bütün fark yaratanları seçen bu programın jüri üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Onlara saklamak istiyorum teşekkürü. Çünkü gerçekten zamanlarını ayırdılar ve her seferinde bir araya gelip bu programa kimin katılıp kimin katılmayacağını son derece ciddi ve tartışmalı toplantılar sonrasında tespit ettiler. Huzurlarınızda hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ve kuşkusuz Sabancı Vakfı. Sabancı Vakfı
böyle bir proje yapmasaydı biz gazeteciler ve benim ekibim böyle bir projenin bir parçası da olmayacaktı. Şunu gördük. Türkiye'de sivil toplum kuruluşları çok önemli. Ama daha da önemlisi bir sivil toplum kurumu olmasa da tek tek çalışan ve ferdi bir sivil toplum kuruluna dönüşen insanlarımız. Kuşkusuz fark yaratanlar daha Türkiye'nin dört bir tarafında var. Yüzlercesi var, binlercesi var. Biz sadece sizlere 30 küsür tanesini anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki sezon umarız yine burada CNN Türk ekranlarında fark yaratanların hikayesini anlatmaya devam edeceğiz sizlere. Çünkü biz iyiliğe inanıyoruz. Türkiye'de iyi şeyler olduğunu da düşünüyoruz. Haberciliğin sadece kötü haberlerden oluşmadığını görüyoruz. Her şeyden önemlisi bir parça bu iyi insanların yaptıkları işleri anlatmak, bir parça da bakın Türkiye'de böyle işler de yapılabiliyor demek istiyoruz. Yeni bir Fark Yaratanlar programında buluşacağız umarız. İnternet adresimiz açık. Yeni bir Fark Yaratanların yapısını da yavaş yavaş oluşturuyoruz. Bu konuyla ilgili gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız. www.farkyaratanlar.org adresine girdiğinizde bugüne kadar yayınlanmış bütün Fark Yaratanların videolarını bulabilirsiniz. Üstelik İngilizcelerini de yayınlıyoruz. Turkish Daily News'la beraber bu programın bütün İngilizce videolarını da izleyebilirsiniz İngilizce altyazıyla. Yeni bir Fark Yaratanlar sezonunda buluşmak üzere. Ben Cüneyt Özdemir. Hepinize The Seed Salonu'ndan, Sabancı Müzesi'nden iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi